Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetul muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Tabii muharebede mağlup olmak da var, galip olmak da var. Mağlup olursan perişanlıktır o, yıkımdır o. Galip geldiğin takdirde zafer senin, sürur senin, neşe senin, her şey senin oluyor. Nefisle de mücadelede mağlup olursan, düşmana mağlubiyetten daha beterdir. Allah Azze ve Celle, düşmana esir olsak yine bize bir ekmek verir. Esirsiniz ama der, işte alın şu ekmeği yiyin, alın şu suyu da içinde, bir insanlık muamelesi yapar ama esirsin başka. Ama nefsin eline esir düştün müydü? Senin nefis muhakkak cehenneme sürükleyecektir. Muhakkak. Nefs, düşmana esir olduğu vakitte ben namaz kılacağım desen, kıl der, karışmam der. Ben bugün oruç tutacağım dersen, kıl der. Orucunu tut der, ben karışmam der. Ama nefis, sana ne namaz kıldırmayan, oruç tutturmayan, camiye sokmayan o nefis, sana düşmandan daha beterdir. Bunu öğrenmek ve bunun arzularına mani olmak, engel olmak, elinden gelen gayreti sarf etmek, Müslümanın vazifesidir ki Allah Teala'nın hazırladığı cennete girebilsin. Cennetten maksat Hazreti Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun için Es-suyuf mefatihul cennet. Birçok evlerimizde de levhaları da vardır bunlardan. İftihar ederiz. Dedelerimizin bu kılıçları maharetle kullanıp da dünyada büyük namlarımızı yaymışlar etrafa. Bunlarla iftihar ederiz ama bugün onların evladı olan bizlerin nefislerimizin kölesi, esiri olması çok acı olur. Bunun için dünya işi ne kadar çok olursa olsun. Ezan-ı Muhammed'i okundu mu? Onu hiç olmazsa 5-10 dakika bırakacak. Hemen taze bir abdest alacaksın. Ruhuna ruh, vücuduna kuvvet alıp gelir arkadaşım. Nasıl ki makinenin kuvveti bittiği vakitte onu biraz dinlendirirler. Benzinini korlar içerisine, yeni bir kuvvet alır. Binaenaleyh yorgun insan işini bırakıp abdest alıp Allah'ın divanına durduğu vakitte mutlaka kuvveti bir misli daha artar. İşini daha güzel görür. Ama sen onu fazla bir şey görüyorsun da ibadet saate yanaşmadan o gününü öyle geçiriyorsun. Bütün o günün senin zarardadır. O gün sen düşmana esir olmuş bir vaziyetlisin yani. Düşmanın eline düşmüş, esir olmuş bir vaziyetlisin. Bunu Müslümanın bilmesi lazım yani. Onun için düşmanla mücadele ne kadar caiz lazımsa, düşmanla mücadeleye hazırlanmak ne kadar lazımsa, insanın kendi nefsiyle de uğraşması için o kadar çok fazla lazım. Onun için düşmanla uğraşmaya bugün en evvel çok kuvvetli bir bilgi lazım. Bilgi. Teknik dediğin senin şey, bilginin altında. Bilgi olmazsa teknik olmaz. Tekniklikler bilgilere bağlıdır. Bilgi kuvvetinin nispeti ne kadar fazlaysa, o kadar senin tekniğin güzel olur. İşte nefsiyle de mücadele edebilmek için dinin hükümlerini, ahkamlarını, nefsin oyunlarını iyi bilmek lazım. Düşmanın oyununu bilmek nasıl lazımsa, düşman kaçar, kaçıyor diyerekten sen de arkasından kovalarsın, iki taraftan sıkıştırdım, seni esir alıverdi miydi, aklın başına gelir. Nefsin oyunları bundan daha çok beterdir. Daha çok beterdir. Onun için nefse aldanma ve uyuma kardeşim. Sana Allah Teala meleklerden üstün bir kılık vermiş, kıyafet vermiş. Sana miraç vermiş. Bak senin peygamberin bu ayda miraç ederken senin de miracın var. Sen niçin o miraçtan mahrum kalasın? Allah o gönül vermiş bize. Peygamber vücuduyla gittiyse sen dedi gönlünle aşarsın her tarafı. Buna mani yok. Gönlü tutacak hiçbir kuvvet yok önünde. Gönül açtı mıydı arşı da geçer, karşı da geçer. Bunun için sen gönlünü uyandırmanın yoluna bak. Gönlüne Allah dedirmenin yoluna bak. Yüzünü kıbleye çevirdiğin vakitte gönlünü Allah'a çevir. Yüzün kıbleye dönsün, gönlün de Allah'a dönsün. Gönül Allah'a döndükten sonra dünyada senin, ahirette senin. Bu senin altın dediğin şey nedir ki arkadaş? İnsanlar bugün altına tapar. Ya apartman dediğin şey nedir? Servet dediğin şey senin nedir gönlün yanında yani? Gönlün yanında servetin ne kıymeti olur? Hiç cifeden ibaret hepsi. İnsanın şu cesedi nasıl bir cife oluyorsa toprağın altında, git bir ay sonra aç bakalım
babanın, dedenin mezarına ne hale gelmiştir o zavallı. İşte hepimizin hali bundan ibarettir. Bu kıymet verip beslediğimiz vücut netice itibariyle bu oluyor. Bunun kıymeti yok arkadaş. Bu topraktan halk oldu, yine toprağa girdi, toprak oldu. Ama bu toprağı dile getiren Allah, bak şu dili nasıl söyletiyor? Toprak bu işte, taş bu, et parçası. Kasaptaki et parçası konuşur mu? Fakat senin dilini Allah bak nasıl konuşturuyor? Gözünü nasıl gösteriyor? Ama oruç çıktıktan sonra ne gözün para ediyor, ne de dilin para ediyor. İşte o gözü veren Allah bir de gönül vermiştir ki insana onun önüne geçmenin imkanı yok. Sen o gönlünü hapsedip de öldürme arkadaş. O gönlünü hapsedip de öldürme. O gönlünün kıymetinin pahası yok. Onu cennetin için Allah veriyor. O gönlünün pahası yok. Cennette hudutsuz nimetler. Çünkü hudutsuz nimetlere maliksin sen. O hudutsuz nimetlerin kıymetini bildiğin vakitte cennette de hudutsuz, akla fikre gelmeyen nimetler hep senin emrine amade oluyor. Öyleyse sen imanın, İslam'ın kıymetini iyi bil. Onun emirlerini canla başla dinle, onun emirlerine inkiyat ile dünyanın pahası, dünya yıkılacak, yıkılsın varsın. Bana bugün şimdi Allah'a secde etmek lazım, vakit geldi. Dünya yıkılıyormuş, yıkılsın efendim, bana ne? Dünyanın sahibi Allah. Bana şimdi emretmiş namaz kılınacak diyerekten vakit gelmiştir. Ben namazımı kılmakla mükellefim. Gönlümü ona çevirmekle mükellefim. Ona çevrilmeyen gönüller cifeden ibaret. Onun için Allah hepsi bizi gaflet uykusundan uyandırsın da bu kılıçların sahibi olan dedelerimizin imanları gibi bize de iman nasip etsin.